Merhaba, bugün sizi zamanda geriye 16. yüzyıla götürüyorum. Orada bir düşünürün felsefe tarihinin belki de en cüretkar işlerinden birine kalkıştığını göreceğiz. Aklın o güne kadarki bütün birikimini tek bir eserde organize etme çabasına. Şöyle bir düşünün. Size yüzlerce yıllık, birbiriyle sürekli çelişen, inanılmaz yoğun ve karmaşık fikirlerden oluşan dev bir yığını anlamlandırma görevi verilseydi, sahi nereden başlardınız? İşte bu devasa görevi üstlenen kişiye, yani filozof Francisco Suarez'i, bir tarihçi inanılmaz güçlü bir metaforla tanımlıyor. Onun eserini okumak, diyor, adeta 4 asırlık düşüncenin son yargısına tanıklık etmek gibidir. Bu bile tek başına girişilen işin ne kadar muazzam olduğunu anlatmaya yetiyor. İşte biz de şimdi Suarez'in Aristoteles'in mirası üzerine inşa edilmiş o devasa entelektüel kaosa nasıl bir düzen getirmeye çalıştığının hikayesine yakından bakacağız. Şimdi Suarez'in yaptığı şeyi sakın yanlış anlamayın. Bu oradan buradan fikirler alıp birleştirmek gibi basit bir şey değildi. Hayır hayır, o bir akademisyenin harika bir şekilde ifade ettiği gibi dağınık parçaları toplayan bir koleksiyoncu değil, tamamen yeni, tutarlı ve evet son derece kişisel bir felsefe sistemi inşa eden bir mimardı. Amacı çok daha derindi, tutarlı bir bütün yaratmak. Peki bu yargıcın yöntemi tam olarak nasıldı? Aslında 4 temel adımdan oluşuyordu. 1. Herkesi ve her şeyi bileceksin. Yani konuyla ilgili A'dan Z'ye her şeye hakim olacaksın. 2. Herkese söz hakkı tanıyacaksın. Bütün farklı görüşleri masaya yatıracaksın. 3. Öyle hemen hüküm vermek yok. Bir hakem gibi tarafları dinleyip adil bir karar vereceksin. Ve dördüncüsü, belki de en önemlisi, eğer bir kararsızlık anı olursa pusulan her zaman dindarlığı ve doktrini gösterecek. İşte bu yöntem bizi doğrudan projenin kalbine, yani Suarez'in kendi zihin dünyasına götürüyor. Bu kadar büyük bir işe kalkışan bu adamın kendi felsefesi neydi? Gelin misyonun arkasındaki bu zihni biraz daha yakından anlayalım. Suarez'in getirdiği çözümü gerçekten takdir edebilmek için önce o günün sorununu, o entelektüel kaosu bir gözümüzde canlandıralım. Düşünün, ortada Aristoteles'in metafizik gibi temel bir eseri var ama yüzyıllardır o kadar çok farklı yorum yapılmış, o kadar çok farklı şekilde ele alınmış ki eser adeta bir yorumlar labirentine dönüşmüş. İşte bu tablo o kaosu mükemmel bir şekilde özetliyor. Bakın, aynı eserin farklı dönemlerdeki farklı alimler tarafından nasıl bölümlendiğine bir bakın. W.D. Ross 10 bölüm diyor, Moher-Bekeli William 9, Suarez ise 7. Yani daha kitabın içindekiler kısmında bile bir anlaşma yok. Metnin en temel yapısı bile bir tartışma konusu. Peki Suarez bu labirente nasıl bir çözüm buldu? Kendi sözleriyle söylüyor aslında. Okuyucuya öyle bir rehber, öyle detaylı bir dizin sunmak istedim ki diyor, akla gelebilecek bütün sorular anında elinin altında olsun. Yani adeta felsefenin yol haritasını çıkarmak gibi bir şey. Ama bu dizin dediğimiz şey, sakın aklınıza basit bir içindekiler tablosu gibi gelmesin. Hayır, bu çok daha fazlasıydı. Düşünceyi organize etmek için devrim niteliğinde bir araçtı. Kendi başına felsefi bir manifestoydu adeta. Peki insan neden böyle devasa bir işe kalkışır? Bu kadar büyük bir entelektüel çabanın arkasındaki asıl itici güç neydi? Cevabı yine Suarez'in kendisi veriyor. Onun için bu kuru kuruya bir akademik çalışma değildi. Çok daha yüce bir amacı vardı. Felsefeyi, ilahi teolojinin bir hizmetkarı yapmak. Yani tüm bu mantık ve metafizik arayışını en temelde dini hakikatle uyumlu hale getirmekti. Gördüğümüz gibi Suarez için bu iki arayış, mantıksal düzen ve ilahi hakikat, birbirinden asla ayrılamaz bir bütündü. Felsefe, teolojiye hizmet ettiği ölçüde anlamlı. Ve bu dizinin ne kadar derinlere indiğini görmek için sorduğu bazı sorulara bakmak yeterli. Bakın ne gibi sorular var. Merak, cehaletten mi gelir? İnsan, sanat ve bilimi deneyimle nasıl öğrenir? Ya da şu meşhur sözün gerçek anlamı nedir? Gördüğünüz gibi bunlar sadece metni düzenlemekle ilgili değil, doğrudan insanın varoluşuna dair zamansız sorular. Hatta işleri daha da berraklaştırmak için düşünme eyleminin kendisini bile parçalara ayırıyor. Mesela biçimsel kavram ve nesnel kavram diye bir ayrım yapıyor. Şöyle düşünün, sizin zihninizde bir ağaç düşüncesi var, bu biçimsel kavram. Bir de dışarıda, dünyada gerçekten var olan ağacın kendisi var, bu da nesnel kavram. Bu ayrım, felsefi tartışmalarda laf kalabalığını önlemek için inanılmaz derecede önemli bir araç.
Peki, tamam. 400 yıl önce yazılmış, antik bir Yunan filozofunu anlatan bu devasa rehberin bize, yani bugünün insanına söyleyebileceği ne olabilir ki? Neden hala önemli? Çünkü Suarez'in yaptığı şey aslında zamandan ve mekandan bağımsız bir soruna çözüm bulmaktı. O, kendi çağının bilgi bombardımanı altında ezilmemek, o devasa entelektüel evrende kaybolmamak için bir sistem, bir harita inşa etti. Karmaşık olanı anlamlı kıldı. Ve bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Suarez, kendi dünyasının bilgi karmaşasında yolunu bulmak için böyle bir sistem kurdu. Peki ya biz? Her saniye üzerimize yağan bu sonsuz veri ve enformasyon çağında biz kendi yolumuzu nasıl buluyoruz? Bizim sistemimiz ne?